Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda morsuz yoncasının bakımından bahsetmek istiyorum. Daha önce bununla ilgili bir video hazırladım sizlere, lakin o videoda çok fazla ayrıntıya yer vermedim. Bu yüzden morsuz yoncası bakımı hakkında tekrardan bir video hazırlamak istedim. Bu arada şu an ben gribim ve bu yüzden sesim boğuk çıkabilir. O yüzden şimdiden hepinizden çok özür diliyorum. Güneşli ortamları seviyorlar ama yaz güneşinden korumanız gerekiyor. Çünkü yakıcı güneş yapraklarına zarar verebiliyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında güneş görmesinde herhangi bir şekilde sakınca yok. Özellikle sabah güneşini seviyorlar. Bol aydınlık ortamlarda da rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Burada önemli olan nokta yakıcı güneşin, yani yaz güneşinin bitkinin üzerine değmemesi. Çünkü o zaman yapraklarına zarar verebiliyor bitkinin. Morsuz yoncasını ben terasımda yetiştiriyorum. Siz dilerseniz ev içerisinde de bakabilirsiniz. Bulunduğu ortamın bol aydınlık olmasına dikkat etmeniz yeterli olacaktır onun için. Bir de ortamı belirli sürelerde havalandırmanız gerekiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Süs yoncası rizomlu bir bitkidir. Toprak altında böyle yumrular üreterek çoğalmaya devam eder. İlkbahar ayında çiçeklenme başlıyor süs yoncalarında. Bu çiçeklenme süresi yaz boyunca devam ediyor. Kış gelmeye başladığında ise bitki tamamen kuruyor. Bu görmüş olduğunuz yapraklar hepsi tamamen kuruyor. Dinlenme dönemine geçiyor o zaman. İlkbahar gelince tekrardan sulamaya başlarsanız yeşillenir. Kışın sulama yapmanıza gerek olmuyor o zaman. Yani kış ayı geldiğinde, dinlenme dönemine geçtiğinde herhangi bir şekilde sulama yapmanıza gerek yok. İlkbahar ayı geldiğinde tekrardan sulamaya başlarsanız çiçeğiniz tekrardan yeşillenecektir. Akdeniz iklimi gibi ılıman iklimlerde kışın koruma yapmaya gerek yok. Ben kışın koruma yapmıyorum. Akdeniz ikliminde yaşıyorum. Rizomlar zaten toprak içerisinde duruyor. Ama kışları sert geçiyorsa, bulunduğunuz iklim soğuksa koruma yapmanız gerekebilir. O zaman ev içerisinde müdafaa edebilirsiniz çiçeğinizi. Dışarıda bakmak yerine ev içerisine alabilirsiniz. Süs yoncasının toprağı kuruduğu zaman sulama yapmanız onun için yeterli olacaktır. Toprak nemli ise sulama yapmanıza gerek yok. Ama toprağa dokunduğunuzda toprak kuru ise sulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Bu onun için yeterli olacaktır. Ben toprak olarak da bahçe toprağı kullanıyorum. Ama siz illaki bahçe toprağı kullanmanıza gerek yok. Siz dilerseniz hazır torf da kullanabilirsiniz. Ben daha önce hazır torf da kullandım. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Lakin toprağınızın kaliteli olmasında yarar var. Çünkü kalitesiz topraklar çiçek kaybına neden olabiliyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Morsuz yoncası kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılabiliyor. Bu çoğaltma işlemini ilkbahar aylarında yapabilirsiniz. Size çoğaltmayı şu an uygulamalı olarak gösteremeyeceğim. Çünkü çoğaltma mevsiminde değiliz. Çoğaltma mevsimi geldiğinde bununla ilgili uygulamalı bir video hazırlamaya çalışacağım sizler için. Dilerseniz süs yoncasına 2 aya bir, 3 aya bir bitki besini verebilirsiniz. Ben kullanmadım bu süs yoncamda besin. Bu arada bitki besini hakkında kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor bu konu hakkında. Google'a sıvı bitki besini yazarsanız birçok markanın birçok farklı ürününe rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Oradan bir sıvı bitki besini temin ederseniz arkasında kullanma talimatı var. O ölçekleri baz alarak çiçeğinize verebilirsiniz. İlla ki Google'a yazmanıza gerek yok. Bir çiçekçiye sorarak da ben sıvı bitki besini almak istiyorum dediğinizde onlar mutlaka size yardımcı olacaktır. Toprak ve saksı değişimlerini ilkbahar aylarında yapabilirsiniz. Yaz aylarında yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla sıcaklardan dolayı köklenme işlemi çok güzel bir şekilde gerçekleşmeyebiliyor. Bunun için en ideal aylar ilkbahar ayları. Çünkü ne çok sıcak oluyor ne çok soğuk oluyor. Köklenme işlemi çok rahatlıkla gerçekleşebiliyor. Son olarak belirtmek istediğim bir önemli nokta var. Kış ayında çiçeğinizi dinlenme dönemine bırakırsanız bir sonraki çiçeklenme döneminde daha fazla çiçek açacaktır. Eğer bırakmazsanız çiçeklenme çok fazla olmayabiliyor. Bunu bilhassa belirtiyorum çünkü bu konuda çok fazla soru geliyor. Hani dinlenme dönemini almasak devamlı çiçek açmaya devam eder mi diye. Evet, devamlı çiçek açmaya devam eder ama bu şekilde bir çiçeklenme söz konusu olmayabilir. Benim morsuz yoncası hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Eğer benim anlatmayı unuttuğum konular varsa veya sizin aklınıza takılan konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Ben bunlara elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Dileyenler Kübra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.